Raven Research sunar. Piyasaların yapısı. Daha açıklayıcı ve kıyaslayıcı olabilmesi açısından, Forex piyasası yapısını anlatırken, borsanın genel yapısından başlayacağız. Borsada fiyatları kontrol eden tek bir kuruluş vardır. Dolayısıyla, tekelci bir düzen söz konusu denilebilir. Borsada, yani merkezi pazarda, tüm işlemler gerçekleşir, elbette bir uzman aracılığıyla. Uzman, yatırımcılardan gelen tüm emirleri gerçekleştirmek zorundadır. Ancak burada bir sorun çıkabilir. Örnek vermek gerekirse, satıcı sayısının alıcı sayısını bir anda geçtiğini düşünelim. Bu noktada işlemleri gerçekleştirmek zorunda olan aracı, yatırımcılardan gelen satma emirlerini gerçekleştirmek, tüm alıcılara dağıtmak zorundadır. Fakat bunu yaptıktan sonra bile satıcı fazla olduğundan satmak isteyenler henüz bitmemiştir. Bunları da aracı almak zorunda kalacaktır. Bu da aracı için çok ciddi bir risk oluşturur. Bunu önlemek için de aracı, satıcıların piyasaya girmesini engellemek amacıyla maliyetleri yükseltecektir. Forex diliyle konuşmak gerekirse, spreadleri olabildiğince açacaktır. Satıcılar da bu yüksek maliyetlere katlanmamak için satmaktan vazgeçeceklerdir. Bir başka deyişle, aracı bu şekilde kendini zarardan ve riskten korumak amacıyla piyasayı manipüle edebilir. Forex piyasası spot değildir. Forex piyasası, hisse senedi ve vadeli işlemlerde olduğu gibi tek bir merkezi borsaya bağlı değildir. Dolayısıyla, herhangi bir yatırım aracı için tek bir fiyat yoktur. Her broker, farklı fiyat sunabilir. Bu durum karmaşık gelse de, aslında Forex piyasasını iyi yapan şey, tam olarak budur. Çünkü o kadar çok merkezi olmayan broker var ki, aslında her seferinde en iyi fiyatı alırsınız. Forex piyasasının yapısı. Merkezi olmayan bir yapıya sahip olsa da aslında durum göründüğü kadar karmaşık değil. En tepede uluslararası bankaların bulunduğu, bankalar arası piyasa yer alır. Dünyanın en büyük bankaların oluşturduğu bu piyasa katılımcıları, birbirleriyle doğrudan ya da elektronik aracılar ile ticaret yaparlar. Bu iki şirket, öyle büyük bir rekabet içindedir ki, pazar payı alabilmek için, sürekli olarak birbirlerinin önlerine geçmeye çalışırlar. Her iki şirket de neredeyse tüm döviz çiftlerini sunarken, bazı enstrümanlar, diğerlerine göre daha likittir. Bankalar arası piyasanın parçası olan tüm kuruluşlar sunulan fiyatları görebilirler, ancak herkes bu fiyatlardan işlem yapamaz. Bu biraz da, ticari taraflar arasında kurulan, kredi ilişkilerine bağlıdır. Gelelim hedge fonları, piyasa yapıcılar, perakende isyan ve şirketlere. Bu kuruluşlar, tepedeki piyasa katılımcılarıyla iyi bir kredi ilişkisinde olmadıklarından, genellikle, ticari bankalar aracılığıyla işlem yaparlar. Bu araya bir komisyoncunun daha girdiği, yani maliyetlerin biraz daha arttığı bir durumu ortaya çıkarmış olur. En altta ise bizler gibi bireysel traderlar bulunuyor. İnternetin yaygınlaşmasından önce, bu denkleme girebilmenin, bireysel yatırımcılar için neredeyse hiçbir yolu yoktu. Şimdi ise, en azından oyuna dahil olma şansı var. Nasıl oynayacağınız ise, size kalmış. Kim bu piyasa yapıcıları? Forex oyuncularını kategorize ettikten sonra, şimdi biraz daha detaya girelim. Bakalım bu kategorileri açtığımızda, içlerinden kimler çıkacak? Büyük bankalar. Forex piyasası merkezi bir yapıya sahip olmadığından, her yerden farklı fiyatlar bulabileceğinizi artık biliyorsunuz. Ancak büyük bankalar, piyasayı sarsan ve işleri tam anlamıyla değiştiren kuruluşlardır. Elbette kendi çıkarları doğrultusunda. Piyasa yapıcı olarak da bilinen bu bankalar, işlem hacminin neredeyse %80'lik bir dilimini oluşturur. Bu bankalar, alış-satış arasındaki farkları doğrudan gelir olarak elde ederler. Interbank ya da Interdealer olarak bilinen bu bankalar, hem müşteriler, hem de kendileri için, telaffuz bile edilemeyecek ölçüde Forex işlemi yaparlar. Bu devasa kurumların bazıları ise şunlardır. LP'ler, likidite sağlayıcıları.
Elektronik likidite sağlayıcıları, katılımcılara, likidite sağlamak amacıyla yüksek teknolojik algoritmaları kullanarak Forex piyasasında önemli oyuncular olan kuruluşlardır. Bu kuruluşlar, sürekli olarak alım-satımı olanak tanıyarak, piyasa katılımcılarının işlemleri için karşılık bulabilmelerini sağlarlar. Bu durum, hem piyasa oynaklığının potansiyel etkisini azaltırken, hem de daha hızlı bir sistem oluşmasını sağlar. LP'lere örnek vermek gerekirse, bu isimleri belirtebiliriz. Büyük ticari şirketler. Uluslararası ticaret yapan tüm şirketler, döviz piyasasında yer alırlar. Çünkü farklı ülkeler ile yapılacak anlaşmalar ve satışlar, farklı döviz gelir ve giderlerinin oluşmasına neden olur. Bu noktada, kur oynaklığından da oluşabilecek riskleri minimize etmek amacıyla döviz ticareti de yaparlar. Hacimler büyük bankalardaki kadar yüksek olmadığından, genellikle bu şirketler ticari bankaları kullanırlar. Şirketler, döviz ticaretlerini, asli faaliyetleri doğrultusundaki gerekliliklere bağlı olarak gerçekleştirseler de, bireysel yatırımcılarla kıyaslandıkları zaman, temel oyuncular olarak görünürler. Hükümetler ve merkez bankaları. ECB, BOE ve Fed gibi merkez bankaları, sürekli olarak Forex piyasasına dahil olurlar. Çünkü rezerv para birimi olarak bilinen para birimlerini kullanan ülkeler ve hükümetleri ciddi ticari faaliyetler içerisindedirler. Bu da ticari şirketlerde olduğu gibi kur risklerini beraberinde getirir. Bu risklerden korunmak amacıyla da ticari şirketlerle benzer şekilde piyasa oyuncularındandırlar. Aynı zamanda merkez bankaları, gerekli durumlarda çeşitli para politikası araçlarıyla kendi para birimleri üzerinde hareketlilik yaratmak isteyebilirler. Bu müdahaleler dışında ise, fiyatlardaki ciddi düşüş ya da ciddi yükselişleri dengelemek amacıyla, önemli ölçüde döviz ticareti şeklinde alım-satım yapabilirler. Döviz spekülasyonu, daha yüksekten satmak amacıyla düşük bir fiyattan alıp, yükselene dek tutma eğilimi içerisinde olan katılımcıların stratejisidir. Bu doğrudan para kazanmak adına yapılmış bir eylem olarak görünse de, spekülatörleri kendi içlerinde hedge fonları ve bireysel yatırımcılar olarak ikiye ayırmak gerekir. Hedge fonları genellikle, farklı piyasalardaki varlıklarının vade süreçleri ve sonlarında yaşanabilecek dalgalanmalardan korunabilmek amacıyla pozisyon alırlar. Bu aldıkları pozisyonlarda da, yüksek oranda kaldıraç kullanırlar. Bireysel yatırımcılar bilindiği üzere, internet üzerinden çeşitli brokerlar aracılığıyla piyasaya dahil olan katılımcılardır. Elbette büyük bankalar kadar ciddi bakiyelere sahip değillerdir, ancak gelişen teknoloji ve internetin imkanları doğrultusunda, her türlü eğitime ulaşabildikleri için, piyasalarda azımsanmayacak kadar önemli bir güçtürler. Kanalımıza destek olmak için, abone olup, bildirimlerinizi açarak, videolarımızı beğenip, daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayabilirsiniz.